Evet, RD Ekran'a tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konuğum değerli reklam insanı, sevgili dostum, Finar Kurumsal'ın ajans başkanı Baki Kara. Baki'cim hoş geldin. Hoş bulduk Çağlar, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz geldiğin için. İcabet ettiğin için davetimize eskilerin tabiriyle estağfurullah. şeref verdin. Çok teşekkür ederim davetin için. Nasılsın, iyi misin? Gayet iyiyiz, teşekkür ederim. Yani keyfimiz yerinde Allah'a Çok şükür. iyi, çok iyi. Şimdi bizim bir klasik sorumuz vardır. Onu sormadan edemeyeceğim. Reklamcılığa nasıl başladın? Çünkü sen matematik okumuşsun bildiğim kadarıyla. Bravo. Matematikten reklamcılığa nasıl geçiliyordu? 2 artı 2 4'tür falan diye brieflerde söyle. 2 artı 2 5 yapacağız biz falan diye briefler vardır. Ya şöyle, benim hikayem ilginçtir. Benim matematik okumam da ilginçtir. Yani orada çok girmiyorum, çok uzun hikayeler ama bir şekilde matematik okudum. Fakat liseden beri bende bir çizim merakı ve bir şey var. Yani bir yetenek var. Özellikle çizgiye yetenek. Hatta işte lisedeki resim öğretmenim mutlaka akademi okumalısın demişti bana. Yani. Ama benim başka hülyalarım vardı. Onun için yanlış tercihler falan hasbelkader matematik okuduk ama zaten bir matematik zekası var. Hani içeride de öyle bir şey vardı. Sonra üniversite yıllarında ben reklam ajanslarında o içeriden gelen dalga var ya, onu durduramıyorsun. Yani hani üniversite yıllarında ajanslarda çalışmaya başladım. Yani havalı da bir meslek. Ya havalı da bir meslek tabii ya, güzel de bir meslek, bir de sevdiğim bir şey. Yani insanın bence mesleğini doğru seçmesi lazım. Yani hayatta mutlu olmak istiyorsa mesleğini doğru seçmesi gerekiyor. Ben doğru seçtiğimi düşünüyorum. Hani matematikçi olmadım ama matematiği hayatımın mesleğine nasıl uyarlayacağımı düşündüm ve uyarladığımı düşünüyorum. Bir sonraki sohbetin ilerleyen aşamalarında bundan da bahsederim. Ama benimki biraz akışına bırakmak hayatı aslında. Yani bir şekilde hayat beni reklamcılığa doğru itti ve işte iki arkadaşım reklam ajansı kurmuştu. Gelir misin bizimle beraber dediler. Ben de gittim. Üniversite 3. sınıftaydım. Onlar bitirmişler miydi okulu? Evet, onlar ikisi de, birisi bitirmişti, birisi de hala eğitimine devam ediyordu. Sonra biz beraber küçük bir reklam ajansı kurduk Beşiktaş'ta. Orada bir takım işler yaptık. Benim hikayem öyle başladı. Ama ondan öncesi de var. Hani biraz çalışmak için de, yani ben okuyarak çalışanlardanım. Yani evet, ailemin çok iyi maddi durumu yerinde değildi açıkçası. Hani çok böyle fazla rahat bir aileden gelmiyorum açıkçası. Dolayısıyla biraz da üniversite 2. sınıftan itibaren dedim ki yani hem aileme yük olmayayım hem de çalışayım. Çalışarak okuyan bir insandım. Öyle reklamcılığa doğru bir şekilde işte o vesile oldu arkadaşlarım bana. Bu noktada bir ortak durumumuz var. Ben de üniversite 2'de, 3'te, hatta 4'ün ilk bölümünde, ilk sömestrinde çalıştım. Hı hı. Artık sonuna geldim, dedim ki ya biraz da öğrencilik yapayım. Yani bari şu 4'ün sonlarında falan hani bırakayım şu işleri de hani öğrenci gibi yaşayayım falan deyip öyle bir 6 aylık öğrenciliğim var yani. Benim de 1 yıl var. Üniversite 1. sınıf sadece. Gerçekten öğrencilik yaptığım bir 1. sınıftır. Sonra gerçekten hep 2 işim oldu yani. Hem öğrenciydim hem başka bir şeydim. Yani ya anket yaptım, ya işte röportaj yaptım, gazetecilik yaptım böyle çeşitli dergilerde falan. Ya da sonra da zaten reklamcılıkta işte o yol beni reklamcılığa götürdü. Tam bir multitask insan. Aynen öyle. Öyle hayatta da hep böyleydim zaten. Yani hep farklı alanlarda farklı görevler aldım ve yerine getirdim. Peki final hikayesi nasıl gelişti? O da şöyle, o da tamamen tesadüf. Hani bir reklam ajansında çalışıyordum. Adı Konsept ama biz bildiğimiz konsept değil. Başka bir konsept, küçük bir reklam ajansı. Orada art direktördüm. Bu arada sen art direktör olarak başladın. Aynen. Tabii yani olarak, grafik tasarımcı olarak. Çünkü böyle içeride bir yetenek var. Yani içeride bir şey var böyle hani dışarı çıkmayı bekleyen. Onu aslında ben matematikle buluşturdum. Mesela benim yaptığım o işlerde, bu kurumsal tasarım işleri diyeyim ben, tasarım işlerinde hep bir matematik vardı. Hep böyle bir işler, çarpma, bölme, çıkarma, bir lekeleri bir düzenleme, böyle birbiriyle orantılama falan, hani sayfaya hep bir oranla bakma meselesi. Hep oldu hayatımın içinde. Bu yapay zekaya tablo yaptırıyorlar ya şu an. Biraz sen yapay zeka çalışma önce başlatmışsın o ekolü. Mesela hala öyledir. Mesela benim yanımda çalışan grafik tasarımcıların işlerine bakarım. Mesela bir şey açtığında, sayfada bir tane kutucuk açtığında onun X ve Y koordinatlarına bakarım. Doğru mu diye. Yani hani mesela küsuratlı şeyleri kabul etmem yani. Hani
şey olması gerekiyor. Bir obsesyon da var biraz referans noktasında olması gerekiyor mesela. Bilirler beni, o takıntılı olduğum konular vardır orada. Dolayısıyla aslında yani biraz yolculuk öyle gelişti diyeyim. Çok güzel. Sonra hani önce bir grafik tasarım, art direktörlük, ardından yaratıcı grup başkanlığı oldu herhalde, değil mi? Ya şöyle oldu. Ben Finar'la beraber aslında biraz Finar'la tanışmam da çok ilginçtir. Beraber konseptte çalıştığım arkadaşım Kaya'ydı adı. Kaya diye iyi bir art direktör vardı. O Finar'a geçti. Soyadı ne? Hatırlıyor musun? Soyadını hatırlamıyorum şu an. Ama meslekten çıktığını biliyorum. Kanada'ya yerleşti çünkü sonra. Gitti oraya yerleşti. O Finar'a geçmişti ve buraya bir art arıyorlar dedi. Hani senin gibi birini arıyorlar, böyle biraz hani matematikle bakabilen birini. Yani çünkü kurumsal tasarım işi biraz öyle matematik gerektiren bir şey. Tam sana göre bir iş demişti bana. Ben de gittim oranın sahibiyle. Finar'ın sahibi Selim Seval'dir. Benim yani hayattaki, hani şöyle söyleyeyim, hani hayatıma değer katan birkaç insandan biridir açıkçası. Hani çok değer verdiğim, hala abi olarak gördüğüm, hani ustam yani. Ustam yani gerçekten hayata insanın bakış açımı da değiştiren bir insan. Hayatıma çok olumlu, pozitif olarak dokunan bir insan Selim Seval. Onunla tanıştım. O ajansın sahibiydi. Öyle başladı benim hikayem. Ben peki internette gördüğümde böyle Finar, Lloyd bilmem ne böyle upuzun bir isim var. O evet. Selim Sever bunu bir Türk ajansı olarak mı kurmuş? Yabancı bir ortağı mı vardı? Niye o kadar höde ismi var onun? Anlayamadım yani. Anlatayım hikayesini. Selim Seval finans kökenli birisi. Yani finans doktoru. İşte bankalarda görev yapmış. Hatta Pamukbank'ın genel bir yardımcısıyken ayrılmış. Bayağı ciddi bankacı yani. Tabii ciddi bankacı. Ve bu görev yaptığı yerlerde genelde bu annual reportlar onun sorumluluğunda kalmış. Yani hep o yapmak zorunda kalmış ve bunu ajanslarla yapmak zorunda kalmış. Yani böyle olunca da çok zorlanmış ajansla da bu işleri çıkarmaya ve bir gün eğer kendi işimi kurarsam mutlaka böyle bir şey kurarım diye düşünmüş ve bunu yaparsam, Türkiye'de öyle bir know-how yok çünkü, yani öyle bir annual report yapma know-how yok. Bunu gidip yurt dışına almak gerekiyordu. Öyle İngiltere'ye gidiyor. Orada 2 tane şirketle görüşüyor. Bir Lloyd Northover Seagate ile görüşüyor. Lloyd Northover'la görüşüyor. Bir de Arthur Anderson'la görüşüyor. Arthur Anderson biliyorsunuz battı gitti falan. O Lloyd Northover'la bir ortaklık kurarak Türkiye'de bu işi kuruyor. Ben yokum o zaman. Daha sonra onlardan bir know-how alıyor aslında. Aynen öyle. Onların o işler nasıl yapılıyor? Aynen diye. O işler nasıl yapılıyor? Ne sorular soruluyor? Nasıl üretiliyor? Yani tasarım nasıl olmalı? İşte içerikler nasıl geliştirilmeli falan gibi çok ciddi bir know-how alıyor. Bir de sunumlarını alıyor tabii ve Türkiye'de bu işin pazarlamasını onlarla beraber yapmaya başlıyor. Dolayısıyla şirket aslında Finar Lloyd Northover Seagate olarak kuruluyor. Yani yabancı ortaklı bir Türk reklam ajansı. Aynen öyle. Ya da öyle, kurumsal tasarım ajansı. Aynen öyle. Öyle kuruluyor. Kaç yılı bu? 1994. 94. 25. yılımız bu arada bizim. Tebrik ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bizim için de gerçekten 25 yıl hakikaten su gibi geçti. Ben 24'ünde varım bu arada. 25-24'ünde bu ajanstaydım. Sonra işte 2000 yılında ama yollarımız ayrıldı. Çünkü onlar bir şey yapmak istediler. Daha fazla bir hisse almak istediler. Öyle bir yol ayrılığı oluştu onlarla. Sonra adını Finar olarak devam etti. Yani Finar kurumsal olarak devam etti yolculuğuna şirket. Sen ne zaman hissedar oldun? Ben 2007'de hissedar oldum. Şirketin 2007'de hisselerini devraldım. Önce Selim Bey'le ortak olduk. Sonra tüm hisseleri devraldım. O emekli mi oldu? Ya o şöyle, o diğer işi var. Başka bir kardeş şirketimiz vardı, Finar Enformasyon diye. Orası bir şirketlere kredi notu veren bir bir kurum orası. Orada şirketler örneğin yurt dışında iş yapıyorsanız hani oranın notu önemli oluyordu yurt dışındaki alıcılar veya satıcılar için. O şirkete biraz odaklanmak istedi. Bir de buraya çok fazla zaman ve emek harcıyordu gerçekten. Yani yorulmuştu. Bankacı kökenli olunca tabii o tekrar diğer hayata dönmek devretmek istemiş istedi. Ben de zaten şirketin ikinci kişisiydim. Hani dolayısıyla ondan devraldım şirketi. Bayrağı aldım diyeyim. Çok güzel. Şimdi daha ileri almışsın bayağı. Daha nereye taşıyacaksın? Dünyanın en iyi
tasarım ajansı seçildiniz ya. Kurumsal tasarım ajansı. Evet. Doğru mu? Daha yeni geldi ödül. Evet. Kore'den değil mi? Kore'den geldi. Tebrik ediyorum tekrar. Çok teşekkür ederim. Bizim için de çok büyük bir moral oldu. Bizim bu Annual Report tarafında, özellikle kurumsal tasarım ve Annual Report tarafında corporate profile'lar falan da dahil bu evrene. Orada dünyanın en saygın yarışması işte bu ARC, Annual Report Competition aslında şeyi. Dünyada çok bu alanda çok saygın isimlerin bir araya geldiği bir jürisi var. O jüri tarafından seçildik. Yani bu çok, o anlamda da çok değerli bir ödül. Yani Harika. bizim açımızdan. Bir de ülkemiz adına da bence çok güzel bir şey. Tabii. Yani buradan bir ajans çıkıyor ve hani bu alanda dünyanın en iyisi oluyor. Çok zor bir alan, çok rekabetin yüksek olduğu bir alan bu arada. Özellikle Uzak Doğu'da, Hong Kong'da ve işte Şangay'da falan çok, Malezya'da çok iyi ajanslar var. Sadece bu alana odaklanmış. Amerika'da da var. Onların arasından çıkıp bu ödülü almak da hakikaten hepimizi çok mutlu etti gerçekten. Dün bir tane şey vardı. LinkedIn'de sanırım Bülent Yarya'da birisi paylaşmış. Ya da Zafer Tipigil de olabilir. Mindshare ekibinden bir arkadaşımız. Önümüzdeki işte atıyorum 10 yıl içerisinde, 20 yıl içerisinde dünyanın en büyük finans ve ticaret hani şehirleri ölçeklendirmesinde ilk 10 şehrin 10 tanesi Asya'dan mı çıkacak diyor. Öyle bir şey. Yani Şangay bu listelerin hepsinde var zaten. Peki hiç düşündün mü yani orada bir ofis açayım? Ondan sonra bu dünyanın en iyisi olmuşsunuz sonuçta, hani orada da bu işi devam ettireyim falan, böyle bir geçmedi mi hiç aklından? Ya geçiyor ama şöyle, bu iş şöyle bir iş. Özellikle Annual Report üzerinde konuşacak olursak bir de işin regülasyon tarafı var. Yani regülasyonları da iyi bilmeniz gerekiyor. Yani SPK'nın regülasyonları var, BDDK'nın regülasyonları var, Ticaret Kanunu'nun regülasyonları var. Dolayısıyla raporun içeriğini de doğru oluşturmanız gerekiyor. Rapor tasarımı içerikle başlıyor bizde. Yani içeriği doğru oluşturduğunuz bir rapor iyi tasarlanabilir. Yani mesajlarını doğru oluşturduğunuz bir rapor iyi tasarlanabilir. Dolayısıyla orada regülasyon tarafında çok iyi bir ortağa ihtiyaç var. Eğer yurt dışında iş yapacak. Başka bir ülke kültürü olunca bilmediğimiz işler geliyor. Aynen öyle. Yani orada bir gol yediğinizde de onu çıkarmak çok zordur. Yani çünkü büyük cezaları var. Dolayısıyla da çok zor yurt dışına ihraç edilebilecek bir işten bahsediyoruz. Sadece çünkü tek başına tasarım değil bu aslında. Editoryal tasarım. Onun editoryal tarafının doğru kurgulanması ve regülasyona uygun olması gerekiyor. Yani önce onun sağlanması gerekiyor. Evet. Açıkçası. Sizde işler öyle mi yürüyor? Yani Tabii. işin önce metin kısmı. Tabii önce içeriği oluşturuyoruz. İçeriğinin bizde tasarım içerikle başlar. Yani içerik tasarım yaparız önce. Rapor nasıl akacak? Yani raporda birinci kapaktan itibaren nasıl bir akış olacak raporun? Hikayemizi nasıl kurgulayacağız? Önce bunu oturur konuşuruz. Bir hikaye kurgusu ortaya çıkarırız. Ondan sonra onun üzerine tasarım geliştiririz. Yani hani dolayısıyla tasarımı besleyen şey içerik bizde. Peki böyle benzer kurumlara hizmet veriyorsunuz. Yani sonuçta pek çok banka var. Ne bileyim işte ulaştırma şirketi olabilir, havayolu gibi, ya da işte inşaat firmaları olabilir. Bir yerden sonra burada hani verilen raporda aşağı yukarı aynı yani. Geçen sene verdiğimizden bu sene ne kadar değişim? Hani rakamlar artmış, eksilmiş olabilir ama içerik çok da fazla değişmeyebilir diye düşünüyorum. Oradaki peki yaratıcılık tıkanıyor mu bir yerden sonra? Yani ya da birbirine benzeşmeler başlıyor mu? Briefler benimki de şununki gibi olsun oluyor mu? Nedir oranın şeyi, zorluğu? Yani şöyle aslında güzel soru bu arada. Şöyle ya aslında her kurumun bir hikayesi var. Yani bir kuruluş hikayesi var. Bir başarı hikayesi var. Benim mesela brainstorminglerde sorduğum bir soru vardır. Bu şirketi bir gemi olarak kabul ederseniz, hani bir yerden kalktı bir başka limana doğru gidiyor. Bir hedefi var, değil mi? Makine dairesinde ne yanıyor mesela? Hani bu gemiyi ileri doğru iten şey nedir? Soru güzelmiş. Ve bu ama çok özel bir sorudur. Çünkü bu sorunun doğru yanıtı aslında şirketin bizim iç şeyini anlamamızı sağlıyor aslında. Yani kömürse farklı, hidrojense farklı. Evet. Öyle mi? Evet, tabii. Doğal gazsa farklı. Evet. Ne bileyim işte bilmiyorum, yakıt artık dizelse farklı falan. Şirketleri Güneşle çalışıyorsa o zaman daha mı farklı? Farklı şeyler, motivasyonlar şirketleri ileri götürür. Mesela bazılarının lider öndedir. Çok
güçlüdür, çok dominandır. Hani dominanstır. Lider dominans şirketler var mesela. Bazılarında ekipler çok güçlüdür. Bazılarında bulundukları sektör çok güçlüdür. O ileri iter. Bazılarında rekabet ileri itebilir. Yani hepsinin aslında kendine göre bir avantajı ve bir başarı hikayesini yaratan bir unik bir şeyi var şirketlerin. Bulamayınca da artık yaratacaksınız. Hayır, biz o raporlarda biraz bunu ortaya çıkarmaya ve şirketlerin hikayelerini en çarpıcı şekilde aslında ortaya koymaya çalışıyoruz. Şöyle söyleyeyim mesela, bir tane örnek verelim size. TAV 2007 yılında halka açılmıştır. 12 yıldır halka açıktır. 12 yıldır raporlarını ben yaparım. 2008 yılında ilk raporu değil ama ikinci rapor 2008 raporuyla bir gelenek başlattık orada. Hatta bence Türkiye'deki raporlardaki kreatif unsurların artmasının sağlayan rapor geleneğini yaratan da biraz TAV'dır bence. Buradan onlara bir kere daha teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiler ve bana gerçekten çok güvendiler açıkçası. Bu soruyu soracaktım. Çalışmaktan en keyif aldığın biri odur reklam mesela. Veren kim diye. Sen önden yanıtladın. Evet, iyi oldu. Biri aslında TAV'dır bunlardan. Çünkü bize gerçekten bir alan açtılar. Yani bir yaratıcılığımızı ortaya koyabileceğimiz bir şey açtılar bize, bir alan açtılar bize bu alanda. O alanda hakikaten orada onlara gerçekten çok teşekkür ederim. Hem yatırımcı ilişkinin başındaki, şimdi artık Koç Holding'in yatırımcı ilişkileri başında olan Nursel Hanım'a, hem de kurumsal iletişim başında olan Bengi Hanım'a gerçekten buradan. Soyadları ne? Bengi Vargül ve Nursel İlgen. Tamam, süper. Her ikisine çok teşekkür ediyorum. Biz orada şöyle yaptık. Sanat üst başlığı koyduk raporlarda. Çünkü temelde şuydu, TAV çok güzel havalimanları inşa ediyordu. Yani Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de o güne kadar hiç görülmemiş güzellikte ve mimari olarak da şehre değer katan bir şehir mobilyaları inşa ediyordu aslında. Ve o sanat eseri olan o havalimanlarında biz hizmet sanatı dedik mesela. Böyle bir üst başlık açtık. Çünkü öyle farklılaştırabileceğimizi düşündük ve bu sanatın altına çeşitli şeyleri koyduk. Edebiyat koyduk. Mesela bir yıl edebiyat yaptık. Bilmem hatırlar mısın? Buket Uziner'in bir romanı vardı, İstanbullular diye. Evet. Ve o roman İstanbul Havalimanı'nda geçer. 4 saatte başlar ve biter roman. Mesela ondan esinlendik o raporu yaparken. Güzel. Bir sonraki yıl caz, içinde müzik olan bir faaliyet raporu nasıl olabilir diye bir soru işareti koyduk. Sonra ortaya içinde caz olan bir faaliyet raporu yaptık. Kerem Görsel'le çalıştık orada. Kerem Görsel o zaman 7 tane havalimanı işletiyordu TAV. 7 şehir için 7 beste yaptı. Yani şehirlere besteler yaptık. Ve o besteleri havalimanında bir şey kurduk. Davetliler geldiler. İşte bir kuyruklu piyanosunu getirdi 5 metrelik. Orada çaldı Kerem Görsel. Siz sadece rapor yapmamışsınız. Aslında bir iletişim fikri bulmuşsunuz. Evet. Aslında raporları aslında bir iletişim aracı haline getirmeye çalıştım ben. Bütün bu hayatım boyunca. Yani rapor dediğiniz şey sadece finansal paydaşlarla işte kurulacak iletişim değil aslında. Tüm paydaş evreniyle aslında etkileşebileceğiniz bir iletişim aracı haline gelebilirdi faaliyet raporları ve biz bunu yapmaya çalıştık açıkçası. TAV da bize bu fırsatları sundu. Bravo. Elinize sağlık. Dans Hatük'le bile çalıştık. Öyle düşün. Dans vardı içinde raporun. Ve onunla 2010 yılında bu ERC'de 25 yılda bir kere başarabildik bunu. Vardı. ERC'de Best of Show diye bir ödül vardır. Yani şöyle düşün. İşte önce havalimanı kategorisinde birinci olursunuz. Sonra işte onların kendi aralarında yarıştıkları Best of Cover, Best of Interior Design, Best of Chairman Statement gibi böyle bir takım şeyleri vardır. Kategorileri vardır. Oralarda birinci olabilirsiniz. Bir de bu bestlerin yarıştığı bir en iyi yani Grand Prix. Büyük ödül yani. Gecenin sonundaki o en büyük ödülü. Evet. Onu aldı TAV. Yani 3200 rapor katılmıştı dünya çapında. Onların arasında birinci oldu o yaptığımız, Tansat'ta yaptığımız rapor. İçinde dans olan rapor. Harika. Yani böyle Elinize sağlık. Peki, bizi izleyenlerin yaklaşık yarısı üniversitelerde, çeşitli fakültelerde okuyan öğrenciler, öğrenci arkadaşlarımız. Bunun içinde iletişim fakültesi var, grafik tasarım var, başka belki matematik okuyan da vardır senin gibi. Şimdi bu arkadaşlara bir taraftan da biz böyle reklamcılık nereye evriliyor? Yani önümüzdeki dönemlerde 5-10 yıl içerisinde ne gibi pozisyonlara gebe olacak? Yani çünkü biliyorsun işte yapay zeka geliyor, robot geliyor, o geliyor, bu geliyor.
işte en basitinden 2030-35 yılında 750 milyon kişinin işini robotlar yapabilecek pozisyona diye bir haber var. Yani gündemdeki konulardan birisi. Tabii Endüstri 4.0'ın biraz da hani etkisiyle 3.0'ın ve 4.0'ın çoğu üretim hani alanında olacak ama bizim gibi hizmet alanında da faaliyet gösteren robotları daha fazla göreceğiz gibi bir gidişat var. Sen nereye yönelmelerini önerirsin? Yani bu soruyu şununla da birleştirebilirim. Kültür Üniversitesi'nde uzun seneler ders verdin. Doğru. 10 yıl kadar. 10 yıl kadar ders verdin. Burada bir yönlendirmede bulunuyor muydun öğrenci arkadaşlara ya da bunu izleyen arkadaşlara mesela kurumsal tasarım ajansında çalışmak için şunu yapsınlar, gelecekte bu var, buraya yönelsinler gibi bir düşünceni alabilir miyiz? Tabii. Şöyle ben Kültür Üniversitesi'nde yaratıcılık dersleri veriyordum. Yani aslında onlara biraz yaratıcı bakış açısı kazandırmayı, yani hayata yaratıcı bakış açısı kazandırmayı. Dersin adı reklamcılıkta yaratıcılıkta ama ben o reklamcılıkta yatmıştım. Yaratıcılık dersleri veriyordum onlara. Farklı bakış açıları kazandırmaktı benim temel amacım. Birkaç öğrencimle bunu başardığımı biliyorum yani. Hani diğerlerinde başaramamış olabilirim ama. Ya evet, maalesef o atış yani tutturma biraz düşük olabiliyor. Ben de üniversitelere gidince 70 çocuğa bir şey anlatıyorum. Aslında 3 kişiyle tamamlıyoruz. Aynen falan. Öyle. Ama onlarda da etkili olduğumu düşünüyorum. Ama ben yaklaşık 7-8 yıldır ders vermiyorum. Şimdi çok değişti reklamcılık. Yani reklamcılık belki bir dönem güzel söz söyleme ve güzel filmler yapma sanatıydı belki ama şimdi bence öyle değil. Şimdi deneyim sanatı aslında. Yani benim gördüğüm şu, reklamcılıkta marka deneyimi aslında en önemli şeye dönüşmüş durumda ve bu deneyim paylaşımı. Yani ben bile bir ürün alırken bunu başkaları ne zaman aldı mı ve başkaları bir ürün hakkında ne düşünüyor diye bakıyorum yani. Hani araba alırken de bakıyorsunuz, tatile giderken de bakıyorsunuz, ayakkabı alırken de bakıyorsunuz. Hiç fark etmiyor yani. Hizmet ya da marka alırken buna bakıyorsunuz. Dolayısıyla bence çok önemli artık yani şeyler için, markalar için deneyim yaratma. Yani doğru deneyimler yaratma. Ben biraz burada dolayısıyla o AI'ların yani işin içine gireceğini çok düşünüyorum. Benim reklamcılara yani üniversitedeki çocuklara tasarım tarafında başka bir şey söyleyebilirim ama reklam tarafında şunu söyleyeyim. Bence reklamcının okulu yok. Yani bugün nereden mezun olursanız olun reklamcı olabilirsiniz. Yani yeter ki kafa öyle çalışsın, öyle baksın açıkçası. Benim söyleyebileceğim. Sen sözünü bitir, bunu bir reklam olacak tabii. İletişim Fakültesi mezunu olarak. Ya tabii ki. Tabii siz Baki Bey dinleyin ama tam da dinlemeyin falan gibi bir yorum olacak. Ama şöyle tabii yani İletişim Fakültesinden mezunlar belki bir adım önde başlayabilirler bu arada. Pazarlama iletişimini kafanda oturtmak açısından. Evet. Yani işin neyin ne olduğunu, işin bilimsel altyapısını oturtmak. Ama çok faydası oluyor. Yani bu aslında kitaplarla da edinilebilecek bir şeyden bahsettiğim için söylüyorum bunu. Yani nasıl sahada mühendis olunuyorsa sahada reklamcı olunuyor. Yani aslında tüketiciyle temas etmediğin zaman yani o zaman reklamcı olamıyorsun. Ancak tüketiciye bir şey yaratıp onu tüketici test ettiğinde karşılık buluyorsun ya da bulmuyorsun. İşte ama orada tıpta da böyle herhalde. Her yerde bence Kitapla böyle. doktor olunmaz. Evet. Hastaya dokunduğunda doktor olmaya Aynen öyle. Ama işte reklamcılık şimdi mesela bence bu yazılımların eline geçecek bence. Onu da söyleyeyim size. Çünkü şöyle bir şey var. Bu fMRI cihazlarıyla beraber artık bütün beyindeki haritalar çıkarılmaya başlandı. Yani siz ürüne baktığınızda ne kadar sevdiğiniz ya da sevmediğiniz hakkında beyniniz bir şey söylüyor o cihazlara ve artık bunlar ölçülebiliyorlar. Yani dolayısıyla ona uygun da ürün üretme meselesi, ürün tasarımı yapma, ürün deneyimi tasarlama gibi meseleler bence artık biraz şeylere doğru kaymak durumunda. Ama burada ne olabilir? İşte o uzmanlıkları belki yaratmak, yani o uzmanlık yaratacak belki alanlarda o AI'ler, yani onların da her birinin birer şeye ihtiyacı var ya, uzmana ihtiyacı var eğitilmek için. Evet. O eğitmen işte aslında iyi reklamcılar bence onların iyi eğitmenleri olacak diye düşünüyorum. Yani AI'ları eğiten uzman reklamcılar belki olacak. Sonra ama işi galiba şeylere teslim edeceğiz yani. Robotlara vereceğiz. Bence tasarım yazılımlara. Özellikle yani sayfa tasarımları, reklam tasarımları bence robotların eline geçecek çok kısa bir zaman içinde. Onu da söyleyeyim size yani hani nasıl bir reklam tasarım istediğinizi söyleyeceksiniz, yazılıma söyleyeceksiniz. Yazılım size ona göre tasarım yapacak yani. Hani... Doğru. Bir de testini de yapar. Aynen öyle. Yani bir gönüllü ordusu yaratılır. Aynen, gönderir. Beğendi, beğenmedi. Nereyi beğendi, nereyi beğenmedi. Feedback'i alır. Ona göre yeniden redesign eder.
tekrar gönderebilir diye düşünüyorum. Yani peki o zaman nedir? Algoritma mı öğrensinler? Evet. Ne yapsınlar? Algoritma öğrenemez. Yani herkes kodlama bilemez ama algoritmayı eğitebilirler. Yani işlerin uzmanlaşmalarını öneririm. Yani derinlikli bilgiye sahip olmalarını öneririm. Yüzeysel değil, derinlikli bilgi. Bu da ancak gerçekten başkalarının deneyimlerini öğrenerek olur bu. Yani onun için bence bol bol kitap okusunlar. Yani hep söylüyorum, adam bir tanesi tüm hayatının bir işe adamış, sonra onunla ilgili bir tane kitap yazmış, sen de 20 lira verip alıyorsun ve 300 sayfada o deneyimin damıtılmış hali var. O zaman oku yani, değil mi? Yani bence bol 30 yılı yaşamaya gerek yok yani. Evet, çünkü o adam yaşamış ve ondan bütün o deneyiminden bir kitap yazmış. Sen de raftan 20 liraya alabiliyorsun bunu. Yani alıp okumalarını öneririm. Bol bol okumalarını öneririm. Kendi, yani reklamcılıkla ilgili ne bulurlarsa okusunlar. Hani kim ne yazmışsa okusunlar. Bence o bilgi çok değerli olacak işte ileride. Kesinlikle. Bilginin değerli olacağı bir çağa giriyoruz. Gerçek. Peki değil miydi? Otantik neydi? Bilginin. Mış gibi miydi bunlar? Evet, bence öyle. Yani hep bilgiyi yarattık aslında. Yani daha doğrusu bilgi hep öğrenilmiş bir şey aslında var orada. Bilgi orada duruyor. Bilgi geçmiş bir şeydir. Geçmiş zamanda olmuş ve öğrendiğimiz bir şeydir. Ama şimdi bence öyle bir çağa giriyoruz ki bilginin yaratılacağı bir çağa giriyoruz ama o bilgiyi yaratanlar bence öne çıkacaklar gelecekte. Yani bilgi yaratma çağına giriyoruz açıkçası. Yani sanki ne iş yaparsan yap artı bilim insanı olmak gibi bir şeye doğru gidiyoruz değil mi? Aynen, bilim insanı olmak zorunda. Ve reklamcılık daha çok bilim haline gelecek. Bilim. Yani reklamcılık bilimi olacak. İnsanları etkileme, onlara ürün satma bilimi olacak reklamcılık. Evet. Yani ben belki de Türkiye'nin bilim olan tek iletişim fakültesinde okudum. Yani çok var mıydı bilmiyorum. İletişim Bilimleri Fakültesiydi. Evet. Bizim. Yani iletişim sanatları, yok bilmem tasarımı falan değildi. İletişim Bilimleri Fakültesiydi. O da işte Yılmaz Büyükerşen'in de bence vizyonunun etkisi var. Anadolu Üniversitesi. Yani bu bilim konusunda ben de daha fazla düşünmeye başladım. Abim de benim bilim insanı bu arada. Tıp doktoru, kanser genetiği üzerine çalışıyor Sabancı Üniversitesi'nde. Yani matematiği zaten pozitif temel bilimler ama sosyolojiyi de bilimle, reklamcılığı da bilimle, işte ne diyelim, restoran işletmeciliğini de bilimle, değil mi? Buluşturacağız. Çünkü o data hayatımıza giriyor. İnsanları datalarla analiz etmeye ve anlamaya başlıyoruz daha fazla. Bunun için de tabii belli bir bilimsel veri analiz edebilme, anlayabilme yeteneği istiyor sanırım. Bir de şey var, birlikte hareket etme yetisini çok altını çiziyor uzmanlar. Yani bugün çocuk yetiştirenler nasıl bir çocuk yetiştirsin falan diye baktığınızda, hani oradaki makaleleri falan okuduğunuzda kooperasyon ve kolaborasyon hikayesinin çok altını çiziyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani böyle küçük gruplar halinde daha çok iş yapan insanlar, yani atıyorum Mars mission'a giden, görevine giden bir çekirdek kadro gibi böyle bir şey mi olacak yani? Minik gruplar halinde mi işleri yapıyor olacağız sence gelecekte? Birlikte çalışma kültüründen bahsediyoruz. Evet, birlikte, çünkü insan tek başına aslında zaten insanın tüm gelişimini sağlayan şey de bu birlikte çalışma kültürü. Ne zaman birlikte çalışmayı öğrendi bu bilişsel devrim, işte 70 bin yıl önce sanırım şeyden. O zaman zaten insan, bu Homo sapiens kendi evrimini gerçekleştirmeye başladı. Birlikte çalışma kültürü bence gelecekte de bizi birlikte ayakta tutacak şeylerden biri aslında. Bir de gelecekte tabii yani gelecekten çok konuşmaya başladık ama gelecek önümüzdeki 20-25 yılda o kadar hızlı bir değişim bekliyor ki bizi. Belki ben görürüm, belki görmem ama burada bence şimdi sen spor yapıyorsun, golf oynuyorsun. Ben göreceğine inanıyorum. İnşallah. İnşallah. Birazdan o konulara da gireceğiz. Bir de 8,5 yaşında bir kızım var. Yani onun için de görmek istiyorum açıkçası önümüzdeki 20-25 yıla. Amin. Amin. Hepimizin çocuklarına Allah bağışlasın. İnşallah. Dolayısıyla aslında gelecekte şöyle şeyler olması muhtemel diye düşünüyorum. Burada Harari'nin kitabını okuduysanız orada çok net söylüyor zaten. Hani insanlar ve süper insanlar. Hani süper insanlar devri başlayabilir. Kendini geliştiremeyen, öne atamayan, daha ilerletemeyen insan maalesef geride kalacak. Yani biyolojimiz bile değişebilir açıkçası. Yani şu an genetik olarak hiçbirimiz arasında bir fark yok ama ileride olmayacağını kimse söyleyemez. Yani çünkü
şey devam ediyor, evrim devam ediyor sonuçta. Dün olduğu gibi yarın da, bugün de ve yarın da devam edecek. Dolayısıyla ama ben şuna inanıyorum, çok doğru bir şey söyledin Çağlar'cığım. Birlikte çalışmak, bir şeylerin üstesinden gelmek için en elzem şeylerden biri olacak. Tek başına hiçbir şeyiz. Yani birlikte çalışabiliyorsak, bir deneyimlerimizden, bir fikirlerimizden beslenip en doğru şeyi bulabiliyorsak en değerli şey olacak diye düşünüyorum. Ben senin fikrini destekler bir şey okudum geçen. 2030 yılında diyor, Avrupa'da doğan bebeklerin %60'ı genetik olarak yönlendirilmiş olacak. Ya şöyle, çok büyük bir rakam ama tabii bu Avrupa diyor. Yani Afrika demiyor. İşte ne bileyim, Güney Amerika demiyor. Yani maalesef oradaki adaletsizlik ve eşitsizlik de herhalde devam edecek bu şekilde. Yani o süper insanlar da herhalde Hint fakirinden çıkmayacak diye düşünüyorum. Doğru mu? Tabii ki aynen. Kesinlikle daha eşit bir dünyada olmayacağız gelecekte. Çok daha eşitsiz bir dünyada yaşayacağız. Yani kesinlikle. Bilim kurgu filmlerindeki o şeyler gerçekleşecek gibi. Yani o şeyler açılacak. Gap'ler çok açılacak. Yani bunu söyleyebilirim. Sence bir firma, şimdi anlamlı markalar dönemindeyiz biliyorsun. Evet. Anlamlı ve hedefi olan markalar. Sizin de illaki yani kurumsal tasarım ajansı olarak bir markanın kimliğini, duygusunu, karakterini analiz ediyoruz dedin. Ona uygun şekilde o kurumların, hani bir yıl içerisinde kurumların neler başardığını ifade ediyoruz filan. Bir kurum kendi finans raporuyla, faaliyet raporuyla da anlamlı bir kurum olduğunu ifade edebilir mi sence? Kesinlikle edebilir. Zaten konuşmamın bir yerinde, sohbetimizin bir yerinde bahsetmiştim. Aslında her kurum, her insan gibi aslında bir hikaye. Yani gerçekten her kurumun bir hikayesi var. Ama bazı kurumlar bu hikayeyi anlatmayı beceremiyorlar. Ya da anlatmak istemiyorlar. Ya da yanlış anlatıyorlar. Öyle söyleyeyim. En kötüsü de o herhalde. Evet, bir de öyle bir şey de var. Biz aslında bizim yaptığımız temel şey şu. O hikayeyi bulup çıkartmak ve yıllar içinde bu hikayeye bir hikayeler katmak diyeyim daha doğrusu. Hikayeyi yapmak, yeni bölümler eklemek aslında bu hikayeye. Bu genelde bizimle çalışıyorlarsa başarılıdırlar. Onu söyleyeyim. Çünkü başarılı bir şirket ancak bizim müşterimiz olabiliyor. Buna yatırım yapar. Tabii aynen. Böyle bir ajansla çalışma ihtiyacı duyar. Aynen öyle ve kendini başka yatırımcılara, başka finans kaynaklarına anlatma gereği hisseder. Çünkü hedefleri vardır. Yeni hedefler peşinde koşar. Onun için başarılıdır zaten. Biz o başarı hikayelerinin arkasındaki şeyi bulmaya çalışıyoruz, DNA'yı bulmaya çalışıyoruz ve onu ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Yaptığımız şey bu. Ve bu Türkiye'de çok başarılı şirket var aslında. Ve hani sandığımızdan daha fazla var açıkçası. Dünyaya açılmış çok fazla şirketimiz var. Ve ben önlerinin çok açık olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle oluyor, o başarılı şirketler bir süre sonra şu hale geliyor. Hemen yurt dışından bir ortak geliyor, hop alıyor onu. Büyük hissedar oluyor. Nasıl tavı Öredepari aldıysa büyük hissedar olduysa artık Türk ortaklar azınlıkta kaldıysa diğer şirketlerin de başına benzer şeyler geliyor. Çünkü onlar başarılılar. Yani bunun sebebi ne sence? Yani markalarından bağımsız olarak buna yanıt ver. Yani, Türk insanı çabuk mu sonuca varmak istiyor? Yok. Yani bu kadar emek verdim, 30 yılımı verdim. Bunun karşılığında parayı alayım, çoluğumun çocuğumun geleceğini garanti al. Böyle bir motivasyonla mı satıyorlar? Niye satıyorlar o hisleri? Şöyle düşünün, bizim şöyle bir sorunumuz var ülke olarak. Tasarruf sorunumuz var. Ülkenin para problemi var. Yani yeterince paramız yok daha büyük markalar yaratabilmek, daha büyük kurumlar yaratabilmek, dünyayı fethedebilmek için. Kaynağa ihtiyacımız var. Kaynak yok. O kaynak da yurt dışında var. Geliyor o kaynak, seni alıyor, kaynak koyuyor içeri ve daha fazla yere ulaşmaya başlıyorsun. Daha fazla ülkeye gitmeye başlıyorsun. Yani girişimci ruhumuzda hiçbir sorun yok. Dünyanın her yerinde inanılmaz girişimlerde bulunabiliriz. Ama belli bir yere kadar getirebiliyoruz o girişimleri. Onları daha fazla ileriye gitmek için de daha fazla kaynağa ihtiyaç var ve o bizde henüz yok. Belki ileride olabilir ama bugün maalesef yok. Yani olan şirketler çok az. Birkaç şirket var bu kaynağa sahip olan şirketler. O sermayeyi tabii Batı dünyası çok önceden inanılmaz bir sermaye güçleri var. Edilmiş. Biraz da sömürgecilikle diyelim. Tabii yani. Onu da unutmayalım yani. Tabii ki yani o kadar bol para şeysiz olmaz yani. Ak olmaz yani. Süt beyaz olmaz tabii ki. Evet. Doğru. Evet. Aynen temel sorunumuz bu. Yoksa inanın bilgide, know-how'da, girişimcilikte, cesarette hiçbir problemimiz yok bizim bence.
Herkesin hatta çok büyük... üstüne çok pratik zekalıyız. Aynen öyle. Adaptasyon gücümüz yüksek. Aynen öyle. Yani dolayısıyla da aslında tek problem kaynak problemi. Evet. Peki dünyadan, Türkiye'den bu kurumsal duruşuyla, yapısıyla beğendiğin markalar hangileri? Kurum olarak soracak, yani ben birçok kurumla çalışıyorum. Ben marka diyorum, sen kurum olarak düzelt. Kurum çok mu fark var? Şöyle. Yani, kurumlar da bir marka değil şimdi, miydi? Yanlış evet, kurum markalar diyelim o zaman. Kurumsal tamam, markalar kurumsal diyelim. Markalar kurumsal diyelim. markalar. Tamam. Çünkü ben daha çok o tarafta ben olduğum biraz için. ağız alışkanlığı. Reklamcı olunca insan ister istemez. Senin tarafta marka diyor. Şimdi şöyle, ben mesela senin yaptığın işle benim yaptığım işi şöyle ayırıyorum. Basit bir örnek vereyim. Bence senin yaptığın iş yani marka iletişim biraz aşk evliliği gibi. Yani birini görürsün, aşık olursun ona. Hı-hı. Artık onun arkasında hiçbir şey görmez. Yani onu almak istersin, onu giymek istersin. Arzularsın yani. Evet, arzularsın onu. O başka bir şeydir. İyi reklamcılar bu aşkı yaratan reklamcılardır açıkçası. Ama biz ne yapıyoruz? Bizim yaptığımız biraz görücü usulü. Mantık evliliği. Evet, mantık evliliği. Biz damadı kızın babasına iyi anlatmak zorundayız. Bak, damat iyi eğitimlidir. Ondan sonra geleceği parlaktır, içkisi kumarı yoktur, evine sadıktır, iyi bir aileden geliyor, işte geleceği parlaktır gibi analitik gerekçeler uydurmak zorundayız. Çünkü baba kızını emanet edecek ona. Evet. Parasını, yani yatırım şeyini, şeyini verelim. Dolayısıyla bizimki biraz daha farklı olduğu için kurumsal iletişim diyorum ben bu tarafta buna. Evet, doğru. Kurumsal markalar diyelim. Aynen, kurumsal markalar diyeyim. Mantık evliliğindeki markalar. Evet, yani çok başta Koç Holding, onu söyleyeyim. Hani Koç Holding gerçekten medarı iftiharımız bence gruplardan biri. Çok doğru alanlara yatırım yapmış zamanında ve çok fazla küresel ortağı olan büyük gruplarımızdan. Sabancı Holding, uzun yıllardır çalışıyorum kendileriyle. Akbank, İş Bankası. Bunlar gerçekten Türkiye'de çok kurumsallaşmayı öne çıkarmış şirketler. Değerli firmalar. Evet. Yani içlerinde en kurumsalı kim dersen bence İş Bankası. Hani çünkü İş Bankası ve iştirakleri gerçekten çok güçlü bir kurumsal yapıları olan, patronu olmayan şirket. İş Bankası ve iştirakleri. Doğru. Dolayısıyla mesela İş Bankası'nın sahibi kim desek kimse bilmez. Kimse yok. Sahibi yok. Sahibi kendi Munzamsant'ı, yani çalışanları, yani öyle düşünün. Yani tabii. En büyük hissedarlardan biri Munzamsant'ı, İş Bankası'nın kendi çalışanlarını oluşturduğu sandık en büyük hissedar. Dolayısıyla da o sandıktan geliyor yöneticileri, yönetim kurulu başkanı, genel müdürü oradan seçiliyorlar. Tam bir birliğin gücü değil mi? Aynen. Yani tam aslında kurumsallaşmış yapı dediğimiz zaman o geliyor. Tabii ki diğer şirketlerde aile şirketi olmasına rağmen yine de güçlü kurumsal yapılarını kurmuş ve kendilerini geleceğe hazırlamış markalar. Dünyada kim var böyle beğendiğin marka? Kurumsal duruşuyla, yapısıyla var mı? Ya şöyle, yani birçok var aslında. Hani mesela ben GE'yi çok beğeniyorum açıkçası. Kurumsal duruşu itibariyle Genel çok. Elektrik. Evet, aynen, çok beğendiğim şirketlerden biri. Lloyds var İngiltere'de, Londra'da, yani İngiltere bankalarından biri. O duruşun, o çok asil bir duruşu var bence. Yani kurumsal itibar olarak söylüyorum. Çok asil bir duruşu var. Çok beğendiğim şirketlerden biridir. Asaleti seviyorsun yani. Yani zaten böyle bir kıyafetinle de sağ ol. RD ekrana bir asalet getirdin yani. Estağfurullah. Estağfurullah. Ben seni görünce hemen bir gömlek giydim. Tişörtümü değiştirdim. Ya benim böyle bir şeyim var. Bir tarzım var. Yani ben İzleyenler de kış şeyine geçti mi düşünecekler ya. Kış saat uygulaması. Estağfurullah. Peki şimdi sen golf oynamaya başladın dedin. 47 zaten yaşında. Soracağım sorulardan bir, ama zaten makbulü oymuş. 40'tan sonra başlanırmış golfe. Golf hayatında ne değiştirdi? Nasıl karar verdin? Ya şöyle, aslında çok zenginledin mi? Zengin sporu derler golfe. Değil. Neden olmadığını da anlatacağım. Aslında patron sporu ama zengin sporu değil. Patron sporu çünkü kendi zaman ayırmak zorundasın. Yani bir çalışanın hani patronun izin alıp ona zaman ayırması çok zor. Ama bir patron kendi zamanını ayarlayabilir onun için. Onun için söylüyorum. Yani ama zengin sporu değil. Çok öyle yüksek ücretler, yani bir tenisten daha zengin bir spor değil. Onu demek istiyorum. Ama şu oldu, golfle nasıl tanıştım? Bir dostum vasıtasıyla tanıştım. O golfe başlamıştı. Bana bir yemekte bundan bahsedince
ya hayatım değişti. Yani hiç kendim için bir şey yapmamıştım ve başladım ve gerçekten çok mutluyum şu an deyince ya neden ben de yapmayayım diye düşündüm açıkçası. Nasıl sattı sana? Hayatım değişti cümlesiyle Evet, mi hayatım sattı? değişti dedi. Yani hayata bakış açım değişti. Yani hani kendime zaman ayırıyorum. Çok keyif alıyorum o yeşilin ortasında olmaktan, doğayla iç içe olmaktan, kendimle baş başa olmaktan ki golf sporu kendinle yapılan bir spor. Yani biriyle challenge etmiyorsun o sporda. Yani kendinle yarışıyorsun o sporda. Yani kendini aşmaya çalıştığın bir spor, golf sporu. Özellikle bizim gibi amatörler için söylüyorum. Yani çünkü handikap puanı denen bir puan var. O puanınla yarışıyorsun. Bütün amacın o puanını geliştirmek aslında. Başkasının puanı değil, kendi puanını geliştirmek için uğraştığın için de kendinle yarıştığın bir spor. Kendini aşmaya çalıştığın, kendini geliştirdiğin bir spor. Ben dedim ki ya olabilir, niye olmasın. Sonra böyle bir yaz tatil başlangıcındaydı. Yaz tatili bitsin, Eylül'de bakarım nasıl başlarım diye. Sonra İstanbul Golf Kulübü'nü aradım. Dedim işte ben golf oynuyorum. Ataşehir'de mi? Nerede? Yapı Kredi Korusu var Altunizade'de. Orada yerleri. Vakko binası tam karşısında. Koç Holding Spor Kulübü var orada aynı zamanda. Dedim ben üye olmak gerekiyor mu dedim. Bilmiyorum tabii. Hani yok gerekmiyor dedi. Yani gelip burada ders alabilirsiniz dedi. Öyle miymiş? Tabii üye olmaya gerek yok. Buradan söylüyorum. Hiçbir üye olmanıza gerek yok. Gidip golf sporu öğrenebilirsiniz. Hiç sıkıntısı yok. Tamam dedim. Ne kadar dersler? Çok 60 lira, 70 lira bir şey söylediler. Ders başı. İşte 10 ders 600 lira. Tamam. 2 tane hoca var dediler. Biri bir İskoç hoca Andrew McNabola. Bir de Battal Can dediler. Battal Can olsun dedim. Ben Battal'la istiyorum dedim. Aynen. Battal Hoca'dan alayım ben dersimi dedim. Şimdi zaten bilmiyorum. Kendimden alan birinden alayım bu dersi dedim. İlk doğru da karar vermişim bence. Yabancı hocaya rezil olmayalım dedi. Aynen. Yabancıya rezil olmayalım. Sonra başladım derslere ve gerçekten çok sevdim. Yani inanılmaz sevdim şeyi. O hocayı da çok sevdim bir kere. Çok sevdirdi bana o sporu. Çok doğru bir hocayla başladığımı düşünüyorum. Belki Andrew'la başlasaydım belki yarı yolda bırakabilirdim de bu arada. Bilmiyorum. Belki devam ederdim. Orada asalet aramamışsın ama. Lloyd Bank. Bir İskoç tarzında golf oynayacağım falan dememişsin. Evet. Sonra gerçekten bir rahatsızlığı geçirdim. Karın fıtığı rahatsızlığı geçirdim. Bir süre ara verdim ama sonra tekrar başladım ve şimdi mesela yıllar sonra çok yakın dostlarım oluştu mesela. Hani şu an en yakın dostlarım golf şeyinden tanıştığım, network'ünden tanıştığım dostlarım ve biz şimdi her hafta işte nerede oynayalım onun planını yapıyoruz. Haftada bir yarım gün kendime ayırmaya çalışıyorum. Bir yarım gün ya öğleden önce oluyor ya öğleden sonra mutlaka oynamaya çalışıyorum. Hafta sonları çocuklar var, çok olmuyor öyle. Çocukları ve işte eşimi alıştırmaya çalışıyorum ki yani onlar da gelsinler beraber. Golf sever bir aile. Olsun işte. Ben herkese öneriyorum. İnanın yani bence 90 yaşında da yapabileceğiniz tek spor. Yani duydum, bizzat görmedim ama mesela ben Kemer Country üyesiyim. İşte orada golf oynuyorum. Diyorlar yani Rahmi Koç her pazar sabah geliyormuş. 9 çukur yürüyerek oynuyormuş. Yani 80'in üstünde bildiğim kadarıyla Rahmi Bey. Ve çok da keyif alarak oynuyor. Öyle diyorlar yani. Dolayısıyla da 80-90 yaşında da oynayabileceğiniz şahane bir spor. Hiç pahalı değil. Son derece uygun fiyatlı. Öğrenmesi de uygun fiyatlı. Yani ikinci el sopalar alıp çok uygun fiyatlara setup kurabileceğiniz bir spor aslında. Sahaya çıkmak Ataşehir'de 150 lira. Yani 150 lira hani çok büyük. Yani çok ucuz değil ama çok da pahalı bir şey değil. Doğru. Baktığınızda. Yapılabilecek bir şey. Aynen öyle. Çalışan bir insan. Aynen. Kendine zaman hafta sonu ayırıp, hani çalışanlar için de hafta sonu olabilir belki. Zaman ayırıp gidip Ne güzel ya. Vallahi hemen gidip golfe yazılasım geldi yani. Ya şöyle bir güzel tarafı da var golfte. Biraz daha bahsetmek istiyorum eğer sıkıntısız kesersiniz de, olmazsa. Hani. Evet. Baki Kara ile golf sohbetlerine hoş geldiniz. Ve de ekran içerisinde yeni bir program kurdu kendisi. Bundan sonra her pazar sabahı sizlerle RD ekranda bir arada olacak. Andrew'u da alın. Ben gideyim siz ikiniz beraber bir program yapın beraber. Golf sahasında tanışıp gerçekten doğru bulduğun her insanla ömür boyu dostluk yapabilirsin. Çünkü golf sporunda vardır, insana güven vardır. Yani mesela kendi vuruşunu kendin sayarsın, bir başkası saymaz. Dolayısıyla onu doğru söylemen
çok önemlidir. Yani vuruş sayısı önemlidir çünkü şeyde. Ya eksik söyleyebilirsin örneğin. Git hakemden kağıt al, imzalat. Öyle bir şey yok. Hakemi olmayan tek spor, öyle düşün. En üst düzeyde bile hakemi yok. Sadece eğer ikimiz oyuncuyuz sahada ve anlaşamazsak hakem çağırıyoruz. Yani hakem yok. Yok, hakemi olmayan tek spor. Yani, aşırı fair play bir oyun. Aynen. Yani. Dolayısıyla bir insanın fair olup olmadığını orada sahada yarım saat veya bir saat beraber olduğunda anlayabildiğim bir spor. Hayat gibi yani. Hani ne güzelmiş. Onun için de çok sevdiğimi söyleyebilirim. Bir de kafana top atmayacağını emin oluyorsun değil mi? Ona güvenebilirsin yani. Aynen öyle. Sopalar ağır filan yani orada güven önemli. Bir vurursa fena olabilir yani. Şimdi Baki'cim sen reklam yarışları yani bizim derneğin de uzun zamandır hem üyesisin hem yönetim kurulunda yer aldın. 2 dönem genel sekreterlik yaptın değil mi? Doğru. Biz yani yönetim kurullarında da beraber görev yaptık seninle. Nasıl buluyorsun derneğin hani misyonunu nasıl buluyorsun, varlığını nasıl değerlendiriyorsun, bundan sonra neler yapmalı sence? Yani bu tabii şimdi derneği tanıyan insanlara tabii böyle daha fazla soruyorum. Yani çok tanımayan ya da işte pozisyon itibariyle yakın ilişkisi olmamış konuklarımız olabiliyor. Onlara tabii bu soruyu başka türlü hani sorabiliriz ancak. Ama sen bir fiil bu işin içinden gelen birisin. Evet. Ya ben kendi yönetimde olduğum dönem dahil olmak üzere ben R'den hiçbir zaman bir çekim merkezi olamadığının görmüş biriyim. Yani bir türlü sektörde bir çekim merkezi olamadı. Sektörde çok fazla yaratıcı insan var, çok değerli insanlar var, çok güzel gençler var, çok parlak gençler var. Biz onları çok uzun zaman bence bu dernek kelimesinin Türkiye'de karşılığı pek demode bir şey olduğu için belki gelmediler. Belki adının... Biraz da belki politize de bir tarafı var. Evet. Geçmişten bu yana gelen. Evet, doğru, evet. Yani dolayısıyla böyle hep böyle kendi aramızda top çevirdiğimiz bir yerde açıkçası yani. Ben öyle görüyordum açıkçası ama bu son dönemde hani RD'nin biraz bir kulüp havasına bürünmesi, yani daha gençleri içine çeken, daha renkli, daha canlı, daha günümüz dünyasına uygun, daha yeni nesil işler yapıyor olması bence buraya olan şeyi artıracaktır. İlgiyi ve alakayı artıracaktır. İlgi alaka artırınca da bence işte hani az önce bahsettiğimiz o kolaborasyon var ya, hani o birlikte çalışma kültürünü bence birlikte o çalışma kültürünü geliştirebileceğini düşünüyorum açıkçası. Networking anlamında da birbirine çok destek olabilecek bir şey olabilir. Burada öyle bir yapı çıkabilir. Yani biraz yeni nesil değildi açıkçası. Yani gelecekle ilgili bir şey söylemiyordu bence RYD dün. Ama bugün bence gelecekle ilgili bir şey söylüyor. Bunu dün de ben de vardım. Biliyorum çünkü orada yaptığımız şeyde. Tek değerli şey bence üniversitelerde yaptığımız şeylerdi. Bu söyleşiler ve ders arası etkinlikleriydi bence gelecekle ilgili bir şey söylediğimiz. Onun dışında çok gelecekle ilgili çok bir şey söyleyemiyorduk diyeyim, öyle söyleyeyim. Hani ama bugün çok farklı bir yerde olduğunu düşünüyorum RYD'nin. Yani umarım... Yakında yeni bir yarışmamız da başlıyor. Evet. Envy Awards. Hı hı. Çatlat yaratıcılığına. Harika. İşte böyle. Kıskandıran işler. Evet. Tamamen dijital. Eski hatırlarsın Copy Break yarışmamız vardı bizim. Onun şimdi yeni formatı, yeni yapısıyla birlikte tamamen Envy Awards sitesinden insanlar briefleri alacaklar ve Instagram'dan 60 saniyelik video brief'i çok güzel. Harika. Good Advertising yarışması. Harika. Yani fayda sunan, toplum yararına işler olacak buradaki. Yani markalar da sponsor olsa yine brieflerimiz toplum yararına işler olacak. Buradan genç yaratıcı arkadaşlarımızı şimdiden davet ediyoruz. Tabii RYD üyesi olmaları esasını isteyeceğiz bu yarışmaya katılabilmek için. Ve Türkiye'nin en büyük reklamcılık jürisi değerlendirecek. RYD üyeleri değerlendirecek, oylayacak bu işleri. Bir kategorimiz var ve bir birincimiz olacak. Muteber'de bir ödülümüz var. İşte yılda birkaç kez yapacağız. Onun şeyine bakacağız, frekansına. Böyle bir şey de geliyor. İlk haberi de vermiş olalım yani. Harika. Bir Amerikan cinli olarak söylüyor. Amerikalılar hep farklı düşünürler. Hep bir tane ödül vermeyin. Verebileceğiniz kadar çok ödül verin çok derler. Ödül
Doğru. Katılımı arttırın yani. Aynen öyle. Hani dolayısıyla bir mutlu değil de mümkünse 10 tane mutlu insan yaratın yarışmanın sonunda. Doğru, hani olabilir. farklı şeylerde alanlar, belki yarışmanın gerçekten bir birincisi olabilir ama farklı kategoriler yaratıp farklı insanları da mutlu Olabilir, edebilirsiniz. bunu da Ne düşünüyorum. kadar çok genci içeri alabilirseniz, ne kadar çok genç buraya katılırsa o kadar iyi olur. Bu da biraz hani daha fazla ödülle de olacaktır Evet, diye doğru, düşünüyorum. doğru söylüyorsun. Yani sadece tavsiyem o olabilir. Başka bir şey değil. Çok güzel bir yarışma. Çok yeni nesil. Şey anlamında da çok iyi yani. RD'yi yeni gençlerle tanıştırmak anlamında da çok güzel bir şey. Biz mesela ders arasında bunu yapabildik sadece. Evet. O aşağıdan gelen o dalgayla ancak öyle tanışabildik. Cumartesi 3-5'lerde de yani yine öğrenci katılımı fena değildi. Ama çok değildi yani. Tamam yani geliyordu ama çok yüksek değildi diye hatırlıyorum. Evet. İşte zaten bu RD ekranın bir mantığı da o. Cumartesi 3-5'lerde işte ne bileyim 70, 80, 100 kişilere ulaşırken şimdi bir videomuz 40-50 bin kişiye erişebiliyor. Bu arada izlenme şeyimiz çok iyi gidiyor. Müthiş, müthiş. 110 bin saate ulaştık. Harika. RD ekranda. Müthiş bir rakam. Yani bu 110 kadar bin saatlik, spesifik bir alanda böyle bir evet, müthiş 110 bin izlenme saatlik oranı. izlenmemiz var. Tamamının izlenme oranları çok iyi. Yani %20-25 oranlarında tamamı izleniyor. Yani 50 bin kişinin izlediği bir videonun işte 15 bini, 20 bini tamamını izliyor ki bizim için, bizim sektörümüz için fena bir rakam değil diye düşünüyoruz. Harika. Harika. Baki'cim çok teşekkür ederim. Bitti mi? Katılımın için. Evet. Erken mi bitti? Daha devam edelim istersen. Yok şaka. Ya da ben gideyim golf hocaları gelsin programın ikinci bölümünde araya bir reklam alalım. Ben teşekkür ederim Çağlar'cığım. Gerçekten çok Şeref teşekkür verdin. Çok sağ ol. Çok Değer mutlu oldum kattın. gerçekten beni ekrana. çağırdığın için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim için de güzel bir anı oldu. Çok sağ ol. Çok RD Ekran'da bugün Finar Kurumsal Tasarım Reklam Ajansı'nın başkanı sevgili Baki Kara'yı ağırladık. Umarım siz de bizim kadar keyif almışsınızdır sohbetten ve belki bazılarınız golfe de başlar kim bilir. İyi seyirler, iyi günler. Hoşça kalın.